Ben bir çalışmamı yaparım. Bittiğinde de hiçbir zaman bu tam olmuş demem. Kusur muhakkak bulurum. Bir sonraki çalışmada biraz daha iyi yapabilmek için bu konuda kendimi biraz belki acımasız görünebilirim. Fakat hiçbir çalışmamı bu mükemmel olmuş demedim bugüne kadar. Şimdi neden bu şekilde düşünüyorum? Bir kere nefsi birazcık yerinde oturtmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yapılacak diğer çalışmalara eee, yol açmak gerekiyor. Ben oldum dememek gerekiyor. Hala öğrenecek çok şeyim var deyip üzerine koyarak devam etmek gerekiyor. Bunun için de insanın kendisine birazcık eleştirisel bakması gerekiyor diye düşünüyorum. İki ülkede büyümüş bir insan olarak hem Norveç'te hem Türkiye'de iki ülkeye de kök salmış bir ailenin çocuğu olarak büyüdüm. Dolayısıyla benim de iki tane vatanım var. Ne Norveç'ten ne Türkiye'den vazgeçemiyorum. O yüzden iki ülkede de düzenimiz olduğu için devamlı gidip geliyoruz. İki ülkenin güzelliklerini yaşamayı çok seviyorum. Bunu çocuklarıma aktarmayı seviyorum. İki tane ülkem, iki tane vatanım olduğu için iki tane ana dilim var. Dolayısıyla bazen konuşurken de kelimeler diğer dilden aklıma geliyor. Bazen tutuklanabiliyorum. Bana sorduklarında kendini bir cümleyle nasıl anlatmak isterdin dediklerinde zıtlıklardaki uyum diyorum. Çünkü hem iklim olarak hem kültür olarak aslında birbirinden çok çok uzak, birbirinden çok farklı iki kültür içinde büyümek hem büyük bir zenginlik hem bir o kadar zorluk getiriyor yanında. Avantajları olduğu kadar dezavantajları da oluyor. Fakat ikisi de aynı anda başlayıp devam ettiği için dolayısıyla bir kendinize has bir kültür oluşturmuş oluyorsunuz. 2006'dan beri çini ve seramikle uğraşıyorum. O günden bugüne hep üzerine koyarak devam etmeye çalıştım. Hep kendimi güncellemeye, yeni şeyler öğrenmeye çalıştım ve devam ediyorum. Hala öğrenmeye de devam ediyorum. Feyiz aldığım çok şey var. Çünkü bizim geleneksel çini sanatımızda simetri ve renkler çok ön planda. Fakat Norveç geleneksel desenlerinde ise tam tersi minimalizm var ve bu ikisini birleştirdiğinde ortaya çok güzel şeyler çıkabiliyor. İşte İskandinavya'nın minimalizmiyle Türk geleneksel Çini sanatının renkleri, desenleri güzel bir sentez oluşturuyor ve bu bana çok ilham veriyor. Şimdi eğer bir çalışmama başlamışsam, başlarken gece ve yalnız olmayı evet tercih ederim. Çünkü o zaman onun bir kağıda dökülmesi ve nasıl görüneceği konusunda bir odaklanma gerektirdiği için orada bir yalnızlık isterim. Ama sonrasında gürültünün içinde çalışmayı çok severim. Yani etrafımda hareket olsun, ben atölyeme kapanayım. Orada çalışmamı devam ettireyim. 20. yılıma girerken kendime bir armağan yapmak istedim. Ödüllendirmek istedim kendi kendimi ve bir motif oluşturmak istedim. Bu motifi patentlemek istedim. Bu düşünceyle yola çıktım ve her zaman Yusufçuk böceğini çok sevdiğim için ve bizim kültürümüzde de varlığı ve manası çok yüksek. Ama bu başka bir yerde bilinmiyor. Norveç'te de bilinmiyor.
Dolayısıyla bunun enteresan olabileceğini de düşünerek Mavi Çayır adında bir koleksiyon motif çıkardım. Bunu hem seramikte, hem camda, hem de bakırda denemek istedim. Dolayısıyla güzel sonuç verdi. Sanat fuarına da çıkardığımda gördüğü ilgi beni çok memnun etti. Yusufcuğun hani çok güzel bir hayatı var aslında gözlemlediğimizde. Hem suda, hem toprakta, hem havada yaşayan bir canlı. O yüzden hani hepsinin içerisinde bir dengede kalarak hayata tutunabilmesi çok değerliydi benim için. O dönem ben de tam olarak ipin üzerinde yürüdüğüm bir dönemdi. Ve kendimi çok buldum onda. Dolayısıyla beni çok, o dönemki ruhaniyetimi çok yansıttığını hissettiğim için de öyle bir motif çıktı. Oradaki sanat, oradaki Çini'ye bakış açısı çok enteresan. Çünkü orada Çini olmadığı için seramiğe gönül vermiş sanatçılar bunu çok otantik buluyorlar. Bir kere bizim bisküvimiz, boyalarımız, tekniklerimiz bambaşka. Ve gelen kursiyerler tekrar kurslara gelmek istiyorlar. Hatta bunu yerinde öğrenmek istedikleri için zaman içerisinde işte sanat turizmine de evrildik. Atölyemizi evin içine taşıdık. İşte 10'ar gün süreyle 4'er kişilik gruplar halinde Alanya'ya sanatseverler geliyorlar. Hem tatil yapıp hem Çin'i kursu alıp evlerine dönüyorlar. Kursiyerlerim geldiklerinde ilk önce dikkat ettiğim şey el retoriği var mı? Yani bu çok önemli bir şey. Bazen çok istek oluyor ama el retoriği olmuyor. Bazen el retoriği oluyor, istek zayıf oluyor. Yani bu ikisinin birbirini biraz yakalaması gerekiyor. O yüzden eğer gerçekten hani o ikisinin birleşimi konusunda sıkıntı varsa hani uyarıda tabii ki bulunuyorum. Çin'i bir kere çok hassas ve bizim boyalarımız çok akışkan olduğu için el retoriğinin çok iyi olması gerekiyor. Yani o bir aslında yetenek. Yani o yetenek varsa hani onu işte orada ortaya çıkarıp bir de istekle birleştirirse kursiyer işte o zaman üzerine koyarak devam edebilir. Bunlardan bir tanesi eksikse biraz zor olabilir diye düşünüyorum. Duyguyu ifade etme biçimi herkese göre çok farklı tabii ki. Kimi müzikle, kimi işte nakışla, kimisi seramikle, kimisi bir enstrüman çalmakla, kimisi şarkı söyleyerek ifade ediyor. Dolayısıyla bu biraz herhalde hassas ya da duygusal insanların seçtiği bir yol mu diyeyim, bir kendini ifade etme şekli mi diyeyim. Bunu bir yakınım söylemişti. Sen ailenin Sezen Aksu'susun demişti. Çünkü yaşadığım sıkıntılarım, sevinçlerim, hüzünlerim ne varsa benim motiflerime, çalışmalarıma yansıyor ister istemez. Bu da beni mutlu ediyor. Ortaya güzel işler çıkıyor. Beğenilmesi, işte sergide ilgi görmesi bana iyi geliyor. Ve bunu öğretmeyi de çok seviyorum. Ben bilginin paylaşarak çoğalacağına inanan bir insanım. Onun için de buna gönül vermiş, bunu öğrenmek isteyen insanlarla da bir araya gelip
bilgi paylaşımı, bilgi aktarımı yapmayı çok seviyorum. Sevdiğim için bunu yapıyorum. Çünkü bu bende bir tutku. Evet. Hatta bir sevda diyebiliriz. Her şey geliyor gidiyor ama bu hep yanımda kalıyor. Dolayısıyla onun varlığı beni o kadar mutlu ediyor ki onunla yaşamak, o üretmek, orada çoğalmak bana yeterli. Kimseye kendimi ispatlamak zorunda değilim. Bravo. Yani bu aslında